Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ödevle çektiğim videoyu paylaşıyorum. Önce kasa yapımıyla ilgili çok kısa bir görüntü vereceğim. Zaten yapabilirsiniz. Kırtasiyeden aldığım duralitleri bir tane resmin büyüklüğünde taban keserek 4 tane çubuk kesip zımparalayıp yapıştırarak bir kasa yaptım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. En arkasına birer parça küçük köşe bant attım. Yine aynı şeyden. Bu arada asma aparatlarını da çaktım. Daha kasayı yapmadan. Ve tutkalla yapıştıracağım arkadaşlar şimdi. İçinden ve dışından köşelerini tutkallıyorum ekstradan. Tabi bu biraz kuruduktan sonra oldu. Kendini çekti ilk tutkalım. İlk birleştirmeden sonraki aşama bu. Şimdi yapacağım resmi bir kopya kağıdına aktardım. En ince mukavva ile arkadaşlar objeleri tek tek kesip çıkaracağım. Önce kopyalıyorum, sonra kesiyorum. Rölyefin esası bu zaten. Bazı yerlerini tam kesmeden hafif kesik atarak bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için bundan önce çektiğim 3 adet ahşap rölyef videosunu izlemenizi öneririm. Çünkü bu videoyu kısa tutuyorum. Bu video sadece 22 dakika ve sonuçta bu 5 günlük bir çalışmanın sonucunda çıktı. Yeterince bilgi sığdıramadım açıkçası. Ama bunu da parça parça bölmek istemedim. Neyse uzatmadan merdiveni yapıyoruz arkadaşlar. Aynı ince mukavvaya merdivenimi kopyaladım. Basamak aralarını kestim, kenarlarını. Ama içine kıvırmak için tam koparmadan şimdi kapımı yapacağım. Kavaya kapıyı kopyaladım. İnce kartonla şeritler kesip pencere ve kapı içlerinin pervazları bu şekilde oluşturuluyor. Arkadan maket kartonumla destekleme yaptım. Çünkü pencerelerin derinlikleri var bunda. Şimdi kasama boyayacağım akrilik boyayla. Tabii bir kat yetmiyor. İkinci kat. Kuruduktan sonra ikinci kat arkadaşlar. İyice kurusun. Bir yarım saat, 20 dakika en az. İkinci katta beyazın içine maviyi katıp gökyüzümü aynı resmimde gördüğüm gibi bulutlarımı yapıyorum. Arkadaşlar asetatımla camlarımı yapıyorum. Dediğim gibi bu da aynı şekilde diğer videoda açıklamalı bir şekilde var. Gerçekten öğrenmek isteyenler o videoları iyice inceleyerek bilgi sahibi olabilirler. Burada kullandığım tutkal polimer tutkal. Koli kartonlarının sert olanlarıyla arka taraftan besleme yapıyorum. Her yerini güzelce tutkallayıp kasamın içine yapıştırıyorum.
Alt tabanı oluşturacağım. Önce bir hizalıyorum. Kasamın içinin ölçüsünü aldım. 2 tane kenarından pay bırakarak ve şu an ölçü alıyorum tekrar. Çünkü orada bir verevlik var ve tam oturtmak istiyorum içine. Aldığım hizayı kesik atarak içeri kıvıracağım. Aynı şekilde alt tarafı da kasadan hizasını aldım. Kalemle işaretimi koydum ve kestim. Fazlalık parçaları da çıkarıyorum içeri kıvırırken beni rahatsız etmesin diye. Böyle bir parça oluşturuyoruz arkadaşlar. Rölyefin en altı için verev bir parça olmuş oluyor bu. Merdivenimin arkasına mukavvalardan destek yaptım. Sert mukavvalardan ve ahşap tutkalı sürüyorum. Hem yapıştırmak hem de sağlamlık vermek için. Bol bol sürüyorum fırçamla. Bu şekilde hacimli durmasını sağlayarak yapıştırıyorum. Ahşap macunuyla duvarları boyuyorum. Boyama da demeyelim. Ahşap macununu sürüyorum. Çünkü o karton dokusundan bir gerçekten beton imajı verecek, beton havası verecek duvarlara. Şimdi gemi tekniği yapalım arkadaşlar. Burada orta kalınlıkta bir karton kullanıyorum. Beyaz bir karton. Biraz kalınca, çok ince değil. 3 parça kesiyorum arkadaşlar. Bir en arka parça bütün, bir orta parça ve en ön parça. Bu şekilde 3 parça kesiyoruz. En ön parçayı köşesinden çıtlıyorum. Orta parçanın kıvrılacak olan yerlerini yine hafif çizikler atıyorum maket bıçağıyla ve kırıyorum. Tam o çizdiğim, çizik attığım yerden kırıyorum. Fazlalıkları kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi yapıştırdığım zaman anlayacaksınız zaten ne olduğunu tam olarak. Nasıl 3 boyutlu hale getirdik resmi. Göreceksiniz. Bu şekilde ön parçayı da yapıştırıyorum. Evet. Arkadan biraz fazlalığını kesiyorum çünkü verev bir zemine oturacağı için. Tam düzgün oturabilmesi için arkadan biraz kestim. Hafif zımpara atıyorum çünkü biraz kesimden kaynaklanan pıtırcıklar, dikenler falan oluyor. Onları düzeltmek için. Ekstra bir parça olarak şöyle ince bir teknenin çevre küpeştesini kestim. Ahşap macunu sürüyorum yine. Hem sağlamlaşsın hem de orada tahta olan yüzeylere doku vereceğim kalemle.
Merdivenleri de ahşap macunuyla hem bu şekilde sürdüm hem de fırça yardımı da aldım. Düzelterek bir taş doku oluşturmaya çalıştım. Aralarına çiziktirerek. Şimdi duvarımdaki taşları oluşturacağım arkadaşlar. Bunun için havayla kuruyan hamuru tercih ettim, hazır. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ben hazırı tercih ettim. Üstüne hemen diş fırçasıyla doku veriyorum. Altına biraz tutkal sürüyorum hamurlar yapışsın iyice diye. Bu arada çatı yapacağız. Onun için ince bir kartona çatılarımızı olduğu gibi aktardık. Çatı için oluklu mukavva, kırtasiyede satılan oluklu mukavva olur veya kolilerden de çıkartabilirseniz temiz. O da olur. İnce ince resminizin büyüklüğündeki gibi şeritler halinde kesiyoruz. Çatımıza yapıştırıyoruz. Birbirinin üzerine gelecek şekilde. Bu şekilde. Arkadaşlar burada suyun akış yolu çok önemli. Bu kahvanızı ona göre kesin. Suyun akış yoluna göre. Biraz müziğe müdahale etmem gerekiyor. Tamam. Mesela kısalım, böyle kalsın bu. Şu an müzik değiştirirsem videoyu bozuyorum. Üzgünüm. Çatıyı yapıştırıyorum. Fazlalıklarını kestim. Altına da bir parça koydum. Hafiften kabarık dursun diye. Şimdi ağaçlarımı oluşturacağım. Önce tellerle resmin üzerine koyarak mümkün olduğu kadar benzetmeye çalışarak üstünden kağıt bantla sarıyorum. Ahşap tutkalı sürüyorum üstüne. Bu arada dallarımı kaplayacağım. Sünger hazırlayacağım. Bir ahşap tutkalıyla boyayı karıştırdım bu arada. Süngerlerimi içine batırıp bir gece kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar, bu şekilde. Ertesi güne kadar o kuruyacak. Ağaçlarımı kahverengiye boyuyorum. Evet, kurumuş. Bir gece bekledim çünkü siz görmediniz tabii, video saniyede akıyor.
küçük küçük didikliyorum. Bugün iyi DJ'lik yapamadım size, üzgünüm. Telifsiz müziklerin arasında boğuldum kaldım. Üzerlerine sanat marketlerinde satılan yosunlardan yapıştırdım arkadaşlar. Bu arada ağaç dalımı verev kesiyorum. Yapıştırdığımda düzgün durması için fazlalığını fırçayla yaydım. Ağaçların biraz renk eşitlemesi yapmak için boyuyorum arkadaşlar. Üst taraflara doğru da açıyorum, açarak daha doğal görünmesi için. Işık alan bölgelerde doğal yosunlarımdan şöyle tutkallayarak ağaçlık bölgeye yapıştırıyorum. Bir parça ipimi boyadım. Şimdi yandan bir bahar dalları var. Onları koyacağım, yapacağım. İnce telle üzerine kağıt bantla sararak onu da tutkallayıp boyayıp üzerine çiçeklerini oluşturacağım. Yosunlarımla duvara yapışmış sarmaşıklarımı yapıyorum. Kuru çiçeklerimden oradan sarkan otlara çiçekler yapacağım. Polimer tutkalla yapıyorum kuruduktan sonra şeffaflaşsın diye. Sıcak silikonla dallarımı kasanın bitim yerine yakın bir yere yapıştırıyorum. Çiçek delgeç arkadaşlar. Bunlarla harika çiçekler yapılıyor rölyefte. Ama bulmak çok zor. Çok şanslı olmak lazım bunlardan satın alabilmek için. Hiçbir kırtasiyede bulunmuyor. Şöyle bastırarak modelliyorum. Yine polimer tutkalla tek tek cımbız yardımıyla yapıştırıyorum.
En son boyayacağım onları. İyice kuruduktan sonra tabii. Bu arada strafordan basit bir çerçevemsi bir şey yapacağım. Normalde çerçeveciye de verebilirsiniz. Ben sadece bu videoyu çektim ve size bitmiş halini gösterebilmek için basit bu şekilde kenarlarından da mukavvalarla destekleyerek bir çerçevecik diyeyim artık oluşturdum. Pembe yosunlarımdan çiçeklerimi biraz daha doğallaştıracak bir şey yapacağım. Polimer tutkallarını tam çiçeklerin ortasına çok minik minik yapıştırıyorum. Arkadaşlar neredeyse bitti. Günahıyla sevabıyla budur. En son su olan bölgeye, göle parlak vernik attım. Bol bol parlak vernik. Günahıyla sevabıyla yaptığımız rölyef bu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bana 22 dakikayı ayırdığınız için hayatınızın değerli 22 dakikasını çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.